Herkese bol, bereketli, hayırlı günler. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Vali. Kanalıma hoş geldiniz. ...2022 yılı üretim sezonunu iyisiyle, kötüsüyle atlattık. Önümüzde 2023 yılı üretim sezonu var. 2023 yılını başlamadan önce Eylül-Ekim aylarında tahıllarımız toprakla buluştu. Karın yağmasıyla birlikte bazı bölgelerimizde tohum yorganına kavuştu. Peki bu 2023 yılı üretim sezonunda baharın gelmesiyle birlikte hangi işlemleri uygulayacağız? Gübreleme, ilaçlama, sulama ve bazı bölgelerimizde de ekimler gerçekleşecek. Mesela İç Anadolu bölgesinde nohut, ayçiçeği, çekirdek, bazı bölgelerimizde mısır, bazı bölgelerimizde yazlık ekimler gerçekleşecek. 2023 yılında üretime başlamadan önce kış sezonunda ben de sizlere bu gübreleme süreçlerini, ilaçlama süreçlerini, sulama süreçlerini, tohumları anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzda da katı gübrelerden başlayıp sıvı gübreler, ilaçlar ve diğer işlemlerden bahsedeceğiz. İlk olarak katı gübrelerden bahsedeceğiz. Katı gübrelerde kendi içerisinde azot, fosfor, potasyum ve organomineral gübre olmak üzere 4 grupta inceleniyor. Bu videomuzda ilk olarak azotlu gübrelerden başlayacağız. Azotlu gübrelerin nerelerde kullanıldığı, nasıl kullanılması gerektiği, sadece tarlalarda değil bahçelerimizde de nasıl kullanmamız gerektiği, asmalarda, elma bahçelerinde, cevizlerde veya aklınıza gelebilecek herhangi bir bitkide kullanımını, azotlu gübrenin avantajlarını, dezavantajlarını, hangi firma hangi azotlu gübreyi üretiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Şu anki güncel fiyatlardan bildiklerimizden bahsedeceğiz. Ve bu şekilde bu videomuzda azotlu gübreleri anlatmış olacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve soru ve görüşleriniz için yorum yapmayı unutmayın. Evet, şimdi azotlu gübrelerden bahsedelim. Azotlu gübreler nelerdir? Azot nedir? İlk önce ondan bahsedelim. Azot bitkinin en temel besin kaynağıdır. Azot havada aslında serbest şekilde bulunur veya toprağın minerallerinde bulunur ve kimyasal olarak da üretilir. Daha çok firmalar kimyasal şeklinde azotlu gübre üretmeyi tercih ediyor ve şu an yeni gelişen teknolojilerle birlikte azotlu gübreleri organomineral gübreler şeklinde de üretilmiş oluyor. Peki bu azotlu gübreler bitkide ne işe yarar? Nasıl bir verime katkısı vardır? Onlardan bahsedelim. Azotlu gübrelerimiz bitkide daha çok yeşil aksam, kök ve gövde yapısını etkileyen temel bir besin kaynağıdır. Yani bitkinin topraktan verimli bir şekilde kök gelişimi olup yeşil aksamı beslemesini sağlar. Ve yeşil aksamında sarar, hani bazı çiftçiler veya bahçesi olanlar görüyordur. Yapraklarda sararmalar olduğunda veya böyle koyu renkten ziyade açık renk yeşil yapraklar olduğunda çoğu zaman bu azot eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Bunu önlemek için ve bitkinin yeşil aksamını güçlendirmek için azotlu gübreleri tercih ediyoruz. Yeşil aksamın güçlenmesiyle birlikte azotlu gübrelerimiz bitkinin güneşten daha iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor. Güneşten faydalanabilmesi için bitkinin yeşil aksama ihtiyacı var. Çünkü bitkinin yapraklarında klorofil denilen etmenler bulunuyor. Bunlar da bitkinin daha çok güneşten faydalanıp verimi de arttırmasına yardımcı oluyor. Peki bu azotlu gübreler nasıl kullanılır? Hangi firma hangi gübre üretiyor? Biraz da onlardan bahsedelim. İlk öncelikle ben böyle bilgisayarda birkaç tane firmanın gübrelerini göstereyim. Özellikle çoğumuzun da bildiği burada şu resimde üre gübresi. Şöyle alayım bilgisayarı. Üre gübresi. Bu gübremiz Gübretaş'ın ürettiği %46'lık
azotlu üre gübresi. Bu gübre granül formda, yani çoğu azotlu gübrelerde olduğu gibi granül formda bulunan bir gübremizdir. Peki bu gübreyi kullanmamızdaki maksat nedir? En başta da dediğim gibi bitkinin yeşil aksamını, kök ve gövde gelişimini en temel şekilde etkilemesidir. Bu üre gübresinin fiyatı şu anda yaklaşık olarak 18.000 civarı, yani güncel fiyatlarla beraber 18.000 TL civarında üre gübresi, yani Gübretaş'ın firması 18.000 TL civarında oluyor bu gübre. Şimdi diğer bir firmamız olan, kapatayım. Burada da mesela İKSAŞ. Bu İKSAŞ firmasının ürettiği üre gübresi. Bu üre gübrelerinin temel özelliği %46 üre azotu içermesi. Üre azotları da mesela kendi içinde, yani azotlar da kendi içine ayrılıyor. Amonyak azotu, amonyum azotu, üre azotu diye. Daha çok buğdaylarda, arpalarda, tahıllarda üst gübresi olarak üre gübresi tercih edilebiliyor. Tabii şu anki gübre maliyetlerinden dolayı çoğunlukla can gübresi, Nitro Power, bu tarz gübrelerde tercih edilebiliyor. Bu gübrenin de fiyatı yaklaşık olarak 15.000 TL civarında olduğu söyleniyor. Tabii en yakın, en yetkili bayinize ulaşırsanız onlar size daha da yardımcı olacaktır. Şimdi burada da görünüyor mu bilmiyorum ama Toros'un üre gübresi. Bunda da aynı bahsettiğimiz gibi %46'lık bir azot var. Bunu da yine fiyatını bayilerinizden öğrenebilirsiniz. Benim araştırmalarım doğrultusunda bunun da civarı, bu gübrenin de fiyatı yaklaşık olarak 15.000 TL civarında bir ton. Evet, bu şekilde. Şimdi burada şunu göstereyim. Bu traktör de olan resimde bu üre gübrelerin nasıl kullanıldığı, özellikle geniş arazilerde, küçük bahçeler için bahsetmiyorum, geniş arazilerde nasıl kullanıldığını anlatmak için gösterdiğim bir video, bir fotoğraf. Bu gübre makinesi, yani gübre fırfırı olarak geçiyor. Bütün çiftçilerimiz de bunu az çok biliyordur. Bilmeyenler için gösteriyorum. Traktörün arkasına takılıp kullanılan bir alet. Önceden elle serpme işlemleri yapılıyordu. Önlüklerle gübre serpiyordu ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlardan vazgeçildi ve bu şekilde 200 kiloluk, 250 kiloluk, 500 kiloluk ve 1000 kiloluk fırfırlar geliştirildi. Bu fırfırların çalışma prensibi de torbalarımızı bu üstten döküyoruz hazneye ve traktörün kuyruk mili yardımıyla homojen bir şekilde toprağa dağılıyor. Bu şekilde geniş alanlarda kullanımı kolaylaştırıyor. Bahçelerimiz için de daha çok sıvı formda kullanmayı tercih ediyoruz. Bir kapta gübrelerimizi, azotlu gübrelerimizi erittikten sonra yuvarlak şeklinde bitkinin etrafına dökebiliriz. Çok yakın dökersek bitkiyi yakabiliriz. En başta şunu söylemem gerekiyor. Bitki, yani bu azotlu gübreleri kullanırken avantajlarımızın olduğu kadar dezavantajlarımız da var. Dezavantajlarımız şu şekilde: eğer azotlu gübrelerimizi attıktan bir hafta 10 gün içerisinde yağmur yağmazsa azotlu gübrelerimiz uçuyor. Yani uçuyor derken atıyorum %46 azotlu gübre attık tarlaya. Yağmur yağmazsa bu azotun %20'lik, %30'luk kısmı havaya uçuyor. Yağmur yağmazsa. Yağmur yağarsa bu uçma %5'ler civarında, %2'ler, %3'ler civarında oluyor. Yani azotlu gübreleri
geniş tarlalarda katı şekilde kullanacağımız zaman yağmura dikkat etmemiz gerekiyor. Şundan da bahsedelim. Eğer azotlu gübreyi tarlamıza attık, boş tarlaya attıktan sonra tırmıkla karıştırıp toprağa karıştırırsak bu uçmayı engelliyor. Ama daha çok azotlu gübreler tahıllarda, buğdayda, arpada bir karışken, yani böyleyken kullandığımız için toprağa attığımızda karıştıramayabiliyoruz. Bu da bizim uçmasına sebep oluyor. Azotlu gübreleri kullanırken dikkat etmemiz gereken diğer hususta 2 seferde atmamız gerekiyor. Özellikle buğdaylar için söylüyorum bunu veya makarnalık buğdaylar için söylüyorum. Makarnalık buğdaylarda dönmeyi çok aza indiriyor. Fazla yağmurlu havalarda bu makarnalık buğdaylarda, sert buğdaylarda dönme oluyor. Bir buğday tarlasına biz 20 kilogram veya 22 kilogram azotlu gübre uygularız. Bunu ikiye bölerek 10 kilogramını bir atarız. 2-3 hafta sonra veya 4 hafta sonra da bir uygularız. Bu da bizim buğdayda, makarnalık buğdaylarda dönmemizi azaltıyor. Dönmede şu şekilde, makarnalık buğdayları elimize aldığımız zaman böyle beyazımsı unsu bir yapı görüyorsak bu buğday dönmüş buğdaydır. Camsı bir yapı görüyorsak bu dönmemiş buğdaydır. Bu da kaliteyi etkiliyor tabii ki. Bunun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Benim size tavsiyem. Yani siz tecrübelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Peki bunu kullanmamızdaki avantaj nedir? En başta bahsettiğim gibi yeşil aksamı güçlendirip verime çok güçlü bir katkısı var. Çünkü bitkinin en temel kaynağından biri. Azot olmadığı zaman bitki olmuyor. Bahçelerimizde kullanımından bahsetmiştik. Dediğim gibi sıvı bir şekilde yapıp toprağımızla buluşturabiliriz. Bu uçmayı engellemek için, yani azotun uçmasını engellemek için teknolojinin gelişmesiyle birlikte gübre firmaları kaplamalar geliştirdi. Bu kaplamalar toprağın nemiyle, havanın nemiyle yavaş yavaş emilim sağlayıp azotun uçmasını engelliyor yağmura gerek kalmadan. Bu gübreler de tabii normal diğer gübrelerden biraz daha pahalı oluyor. Bunu kullanırken bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bundan sonraki videolarımızda da nasip olursa fosforlu gübreler, potasyumlu gübreler ve sıvı gübreleri inceleyip bunları nasıl kullanmamız gerekiyor, nerelerde kullanmamız gerekiyor, hangi bitkinin hangi gübreye ihtiyacı var, belli başlı kalemler şeklinde ilerleyeceğiz. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte arazilerimizde traktörle yaptığımız işlemler ve bunlardan da bahsedeceğiz. Azotlu gübrelerimiz bu şekilde. Bundan sonraki videolarımızda da nasip olursa fosforlu, potasyumlu ve diğer sıvı gübrelerimizi, ilaçlarımızı inceleyeceğiz. Onları nasıl kullanmamız gerekiyor, onlardan bahsedeceğiz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşleriniz için veya video içeriği için yorumlara eklemeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Veriminiz bol, kazancınız yüksek olsun. Hoşça kalın.